Yusmex ile dünya turu, London, Paris, Tokyo boom. Yusmex ile dünya turu, Berlin, Yusmex ile dünya turu. Dünyada hiç kimse bu ülkeyi tanımıyor. Türklere karşı çok ciddi bir tavır olduğunu gör. Gerçekten de polis haklıymış arkadaşlar. Biz bu sefer gitmeyin diyeceğim bir ülkeden bahsedeceğiz. Daha doğrusu Türkçe konuşanını hiç görmedim. Polisi sorgusunda geçti. Dünyanın en büyük şarap mahzenini kıllık olsun diye bu ülkeye de gidebilir. Fiyatlar inanılmaz ucuz. Merhaba arkadaşlar. Seyyah olmak, ülke ülke gezmek her zaman keyifli değil maalesef. Bu zamana kadar hep gitmeniz gereken ülkelerden bahsediyorum. Ama ilk kez bu sefer gitmeyin diyeceğim bir ülkeden bahsedeceğiz. Hazır mısınız? O zaman turumuz başlasın. Havaalanı kapasite olarak çok yetersiz. Eski ve bakımsız. Tam bir kasaba otogarı gibiydi. Üstelik pasaport polisi beni ayırdı. Sorguya çekti. Hayatımda ilk defa bu kadar iyi Türkçe konuşan bir pasaport polisi yok. Daha doğrusu Türkçe konuşanını hiç görmedim. Pasaporttaki damgalara tek tek baktı. O ülkelere neden gittiğimi tek hiç üşenmeden sordu. Sonra bu ülkeye neden geldin dedi. Turizm için geldim deyince küçümseyerek burada ziyaret edilecek bir şey yok. Bu ülkede gezecek yer yok ki dedi alaycı bir tavırla. O anda bir manipülasyona tabi tutulduğumu hissettim arkadaşlar. Kendi vatanımda değilim. Tamam. Deplasmandayım. Ona da tamam. Ama korkacak hiçbir şeyim yok ki. Pasaportum tam. Vize gerekmiyor. Tüm rezervasyonlarım hazır. Dönüş biletim de elindeydi. Yine de vizesiz bir ülkede böyle sorgulanmak gerçekten beni çok kötü hissettirdi. Türklere karşı çok ciddi bir tavır olduğunu gör. Trajikomik olan tarafı şu: bu ülke bizden vize istemiyor arkadaşlar. Ya madem Türkleri almak istemiyorsun, neden vizesiz diyorsun? Aşırı garip. Ama ben inat ettim. Gireceğim dedim. Polisin tüm kışkırtmalarına rağmen sakinliğimi korudum. Yaklaşık 1,5 saatin saçma sapan pasaport polisi sorgusunda geçti. Ben daha önce de gittiğim ülkelerde yalnız seyahat ettiğim için çok şüphe çekmiştim. Ama burada neredeyse aşağılanma pozisyonunda bir konuşmaya doğru gitmesine rağmen son derece serin-kanlı davrandım. 1,5 saatin sonunda polis geçebileceğimi söyledi. Şimdi bu kadar olumsuz cümleden sonra bu ülkenin güzelliklerini keşfetmeye başlayalım. Ne dersiniz? Diyorum ama gerçekten de polis haklıymış arkadaşlar. Ülkede çok fazla gezecek, görecek yer yok. Hatta bu ülkede deneyim olsun diye bir kapsül otelde kalayım dedim. O bile rezaletti. İlk kapsül otel deneyimimi burada yaşadım. Ama yani bu kapsül otel Japonya'daki gibi çok kaliteli değildi. Küçük bir kabine giriyorsunuz. Havalandırma yok ve herkese verilen tek bir anahtar bütün dolapları açabiliyor. Çok saçma. En itici tarafıysa banyo ve tuvaletim unisex olmasıydı ve tamamen şeffaf kabinlerden oluşuyor olmasıydı. Ben açıkçası o kadar rahat bir insan değilim. Bu arada Moldova'ya en ucuz uçak biletini nasıl bulduğumu, en ucuz oteli nasıl bulduğuma dair bütün detaylar Tayland seyahatimde çok detaylı bir şekilde bulunuyor arkadaşlar. Şu anda yukarıda ekranda linki görünüyor. Video bittikten sonra geri dönüp tıklayabilirsiniz. Hazır bu kadar uğraşmışken bir de like atıp abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Normalde bir haftalık rezervasyonum var. Sadece bir gece kalıp farklı bir oteleyiz. Bu ülkede gezilebilecek en enteresan yer dünyanın en büyük şarap mahzeninin bulunduğu yer olabilir. Tam 200 kilometrelik yeraltı tünelleriyle Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir yerden bahsediyor. Bu ülkenin içinde garip bir yer var. Transnistria. Kendi bayrağı, kendi parası, hatta kendi ordusu bile var ama dünyada hiç kimse bu ülkeyi tanımıyor. Eğer fırsat bulabilirsem sırf bunlara kıllık olsun diye bu ülkeye de gidebilirim. Belli mi olur? Başkentin biraz dışında üzüm bağları ve şarap kültürü çok güçlü. Ama ülkenin dışından neredeyse hiç turist gelmiyor. Eski Sovyetlerden kalma yapılar hala sokaklarda duruyor. Zaman sanki burada donmuş gibi. Avrupa'nın en gariban ülkelerinden biri olmasına rağmen fiyatlar inanılmaz ucuz. Cebinizden fazla para çıkmadan her şeyi deneyimleme şansınız var. İşin açığı ben bu ülkeye yaklaşık bir hafta için rezervasyon yaptırmıştım. Hatta çok beğenirsem 15 gün falan kalırım diye düşünüyordum. Ama o kadar sıkıldım. O kadar bunaldım. İnsanlar o kadar soğuk, o kadar ruhsuz bir ülke ki 3. gün acil dönüş yapmaya karar verdim arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim. Çok fazla ülke yazdım. 3. dünya ülkelerine de çok fazla gittim. Hatta Uganda'ya bile gittim. Ama dünya üzerinde gidilmemesi gereken ülke hangisi derseniz kesinlikle Moldova derim. Zaten gelmenizi de istemiyorlar. Siz de mecbur değilseniz Moldova'ya kesinlikle gitmeyin arkadaşlar. Like'larınızı, beğenilerinizi esirgemeyin. Kendinize çok iyi davranın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Abone ol, paylaş. Da 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 da.